Herkese merhabalar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Elimde 2 adet DC motor var arkadaşlar. Bu motorlar birbirinin eşdeğeri, daha önceki projelerimizde kullanmıştık. Hatırlayan arkadaşlar, sürekli takip edenler hatırlayacaktır. Bu defa bu 3 voltluk motorumuzun gücünü artıracağız arkadaşlar. 3 voltluk motorumuzdan daha fazla güç nasıl elde edebilirsiniz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelin birlikte projemize başlayalım. Motor üzerinde gerekli değişiklikleri yapmadan önce motorumun ne kadar akım çektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an ampermetre konumunda motoru beslemek için 3.7 voltluk bir pilden faydalanacağım arkadaşlar. Bütün testlerimizi zaten bu pille yapacağız. Şimdi motoruma güç veriyorum ve birlikte ne kadar akım çektiğine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 550 miliamper civarında boşta çalışırken akım çekiyor. Hatta biz bunu 600 miliamper bile diyebiliriz. Şimdi gerekli işlemimize başlıyoruz. Yapacağımız işlem oldukça basit arkadaşlar. Motorun içerisini sökeceğiz ve bobinlerini yeniden sararak işlemimize başlayacağız. Bu işlem için arkadaşlar şurada bulunan 2 tane saç tırnağı yukarı doğru kaldırıyoruz. Şöyle kaldırdığımda zaten artık motor sökülebilir hale geliyor. Bu normal 3 voltluk standart bir motor. Bu kısmı yine kullanacağız. Zarar vermeden alıyoruz. Ve bobinlerini söktük arkadaşlar. Motorumuzun çalışmasını sağlayan bobinler burada. Şimdi bu bobinleri buradaki karkas üzerinden sökeceğiz ve yeniden saracağız. Bobinleri keserek çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle bunları buradan keserek alacağız. İşi hızlandırmak için bu şekilde yapacağım. Bobin tellerimizin oldukça ince olduğunu görebilirsiniz zaten. Karkaslarımızı temizledikten sonra sizlerle tekrar paylaşacağız. Karkasımızı temizledik. Ortaya şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Boş karkasımız. Bu kısımlara kesinlikle zarar vermiyorsunuz çünkü tekrar kullanacağız. Bu arada motordan söktüğüm bobinle sarmaya hazırladığım bobin telini karşılaştırmak için tekrardan ekranlarınıza getireceğim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bu motor içerisinden söktüğümüz tel. Bu da benim şu an motora saracak olduğum 0.4 mm kalınlığındaki bobin telim. Şöyle gösterelim size de. Bakın 0.4 mm'lik telden şimdi motorumuzu tekrardan sarıyorum. Bobin telimin uç kısmındaki izolasyonu temizledim ve buraya lehimledim arkadaşlar. Şimdi bobinimizi sarmaya başlıyoruz. Bu noktada birinci karkastan başlayacağım. Bütün karkaslara eşit miktarda tur attırmaya özen göstereceğim. Ve bobinin hep aynı yönde olması da yine önemli arkadaşlar. Şimdi buna dikkat ederek karkaslarımızı yavaş yavaş sarıyoruz arkadaşlar. Belirli bir tur sayısı vermeyeceğim. Bunun nedeni arkadaşlar buradaki karkasa sığdırabildiğiniz kadar tel sığdırmanızda fayda var. Ancak kaç tur attığımı en son sizlerle paylaşacağım. Ayrıca her karkasa eşit miktarda tur attırmanız motorun hem dengeli çalışması hem de balastı açısından önemli olacaktır. Aksi halde titreşimli olarak çalışacaktır. Şimdi bobinlerimizi sararak devam edelim. 20 tur sığdırabildim arkadaşlar. Yani ilk karkasıma 20 tur sardım. 20 turdan daha fazla aslında alabilir ancak bu bobinlerin sağa sola sürtme ihtimaline karşı 20. turda bıraktığım zaten yeterli olacaktır. Şimdi bobinimin bittiği noktada, yani 20. turun bittiği noktada izolasyonu temizledim. Hala kablom tek parça halinde. Şimdi bu izolasyonu şuradaki bağlantı noktasına bağlayacağız. Ardından bobin sarmaya devam edeceğiz. Bakın lehimimizi bu noktaya tutturduk. Şimdi aynı şekilde ikinci karkasımızı bobin aynı yönde olacak şekilde sararak devam ediyoruz. Buraya da yine 20 tur attıracağız. İkinci karkasımıza 20 turumuzu attırdık arkadaşlar ve 20. turun bittiği yerde yine aynı şekilde, bakın şöyle odaklayayım ben sizin için daha net gözüksün. Aynı şekilde izolasyonumuzu temizledik. Bunu da buraya lehimleyeceğiz arkadaşlar ve son karkasımızı sararak işlemimize devam edeceğiz. Üçüncü karkasımın sarım işlemi bitti arkadaşlar. İlk başta tek bir bobinimiz vardı. Yani ilk karkasımızı sardığımız noktaya geri dönmüş olduk. Bu boştaki ucumuzu da buraya bağlayacağız arkadaşlar. Ve lehimleyeceğiz. Ardından motorumuzu geri toplayarak teste geçebiliriz.
Motorumuzun fırçalara temas edecek noktasına bir miktarda gres yağı sürerek bunu artık yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın. Kapağımı yerine oturttum ve ardından artık motorumu toparlayabilirim. Şimdi test aşamasına geçebiliriz. Motorumuzu toparladık ve artık test zamanı arkadaşlar. Yine aynı 3.7 voltluk pil ile çalıştıracağım. Şimdi özellikle motorun çalışırkenki devrine dikkat etmenizi istiyorum. Bakın. Oldukça yüksek bir devre çıkıyor. İsterseniz ampermetre ile aynı motoru ölçerek bir de ampermetre üzerindeki değerleri görelim. Motoru çalıştırırken özellikle ampermetreye dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. 500 mAh akım çeken motorumuz, bakalım ne kadar akım çekecek. Gördüğünüz gibi başlangıçta 3 amperler seviyesinden başlıyor. 2,5 ampere kadar düşüyor. Tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Oldukça yüksek bir performans verdiğini söyleyebilirim. Bu tarz bir modifikasyonun size performans anlamında artısı olduğu gibi bazı eksileri de var arkadaşlar. Bunlardan da hemen bahsedelim. Birincisi, piliniz normalden daha çabuk tükenecektir. İkincisi, motorunuz olması gerektiğinden daha fazla ısınacaktır. Bu faktörleri de her zaman göz önünde bulundurun. Böylece bir motorumuzu normalde olması gerektiğinden yaklaşık 10 kez daha güçlü bir hale getirmiş olduk. Oldukça yüksek bir performans aldığını söyleyebilirim. Şimdi bu noktada videomu sonlandırıyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki projede görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.